Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünün önemli gelişmelerini bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Özellikle Washington'da savaş hazırlıkları, sınır hattında füzeler ve Ankara'da 2027 hesapları. Bugün özellikle bu videoda Trump'ın orduya verdiği o gizli talimatı, Federal Kürt bölgesine kamp saldırısı ve barış sürecinde iktidara yönelik ipi un sermeyin çıkışını konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen haberlere geçmek istiyorum. Çünkü Kürt bölgesine füzeli yeni bir saldırı yapıldı. Ama önce sizlere New York Times'ın haberini aktarmak istiyorum. Tüm dünyayı bir kez daha savaşın eşiğine getiren o gizli toplantıların detayları denildi New York Times'ta. Üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberiyle Washington'ın yeni yol haritasını deşifre etti. Başkan Donald Trump, Pakistan aracılığıyla sunulan son İran teklifini elinin tersiyle itti denildi. Gerekçe ise kritik. Tahran yönetimi uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmaya dair teklifte tek bir kelime dahi etmediği ifade ediliyor. Arkadaşlar, Trump'ın kurmaylarıyla yaptığı özel toplantıdan sızan bilgiler olduğu söyleniyor. ABD Başkanı yönetimine tüm senaryolara, yani savaşa hazır olun talimatı verdi. Pakistan'daki müzakerelerin iptal edilmesiyle birlikte ipler tamamen koptuğu konuşuluyor. Washington artık Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ya da ambargoların kaldırılmasıyla değil, nükleer meselenin askeri yöntemlerle çözülmesiyle ilgileniyor denildi. Bölgede savaş tamtamları artık her zamankinden daha yüksek sesle çalmaya başladı. Biz de yakından tabii ki takip ediyoruz bu durumu ama zaman zaman da ifade ettiğimiz gibi aslında bu ABD ile İran arasında doğrudan olan krizde tamamen bir tıkanma noktası olduğu da kesin. O da Hürmüz Boğazı. Şimdi Süleymaniye'de Komala kampına füze saldırısı yaşandığı aktarıldı, iddia edildi. Sınırın öte yanına geçmekle birlikte Federal Kürt bölgesinde tansiyon bugün füzelerle tekrardan yükseldi. Süleymaniye'nin Dukan ilçesi sınırında yer alan ve işte özellikle parti ailelerinin barındığı Surdaş kampı bugün öğleden sonra füzelerle hedef alındı. Saldırının doğrudan kampın su deposuna yönelik olduğu da bildiriliyor. Ancak sayın arkadaşlar, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü deniliyor haberde. İran işte Komala yetkililerinin verdiği bilgilere göre kamp kısa süre önce tamamen boşaltılmıştı. İçeride kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi, ancak bu saldırı bölgedeki sivil yerleşim alanlarının hala nasıl bir tehdit altında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yani savaşın boyutu büyütülmeye çalışılıyor bir şekilde. Çünkü bu füzelerin adresi işte sapmayla mapmayla olacak şeyler değil bunlar. Bir şekilde bu boyut ya da birileri tarafından savaş genişletilmeye çalışılıyor ama şu anda bölgede böyle bir durum hakim değil açıkçası. İran'ın stratejisi mi, ABD'nin stratejisi mi, bu çok tartışılacak konular arasında. Biliyorsunuz ki Türkiye'de 3 tane 4 tane bildiğimiz kadarıyla füze gelmişti ve NATO tarafından da imha edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Körfez ülkelerine bildiğiniz üzere saldırılar yine aynı şekilde İran kanadından yapıldı. Dolayısıyla bir şekilde bu savaşın geniş bir coğrafyaya yayılmasını isteyen bir taraf var. O tarafı da zaman zaman ben kendimce dile getirmeye çalışıyorum. Sizce o taraf kim? Yani kim bölgeye tamamen bu savaşın yayılmasını istiyor? İran mı? ABD kanadı mı? İsrail kanadı mı? Lütfen bunu yorum kısmında fikirlerinizi belirterek bizimle paylaşın arkadaşlar. Ve hemen bu kritik gelişmeleri sizlere aktarmaya devam etmeden önce bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Henüz kanalımıza abone olmayı
olmadıysanız abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bizlere destek olun. Devam edelim. Şimdi DEM Parti kanadından da hala süreçle alakalı iktidara bir serzeniş var ve bununla ilgili çağrılar da yapılmaya devam ediyor. Yönümüzü Ankara'ya ve devam eden barış sürecine çevirdiğimizde DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları dün akşam yaptığı değerlendirmelerle iktidara çok sert bir vakit kaybetmeyin uyarısında bulundu. Hatimoğulları Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının tarihi bir eşik olduğunu belirtiyor ve artık top iktidarda diyor. Silahlar bırakıldı. Örgüt silahlı mücadeleyi bitirdiğini ilan etti ve artık top iktidarda ifadelerini kullandı. Hükümetin teyit ve tespit diyerek süreci yavaşlattığını, bunun ipe un sermek olduğunu savundu. Siyasi barışın yolunun meclisteki komisyon raporundan ve hukuki adımlardan geçtiğini hatırlatan Hatimoğulları, barış bizim için bir pazarlık konusu değil, bir onur mücadelesidir çıkışını yaptı. Ankara koridorları şimdi bu hukuki güvence talebine iktidarın nasıl bir yanıt vereceğini bekliyor. Şimdi gelinen noktada Ankara kanadından da bununla ilgili yapılan açıklamalara baktığınız zaman ya da çıkan haberlere baktığınız zaman örgütün net bir şekilde adım atmadığı ifade ediliyor. Bu da ayrı bir konu ve süreç tamamen burada kalmış durumda. Yani bir taraf diyor ki hayır, o beklenen adımlar tamamıyla atılmadı. Bir tarafta diyor ki hayır, o adımlar atıldı. Yasal düzenlemeler artık iktidar olarak sizin adım atmanız gerekiyor şeklinde açıklamalar yapılıyor. Bakalım ne olacak, süreci göreceğiz tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ki bir seçim durumu vardı Türkiye'de. Yeni işte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkanı Özgür Özel'in başlattığı bir furya vardı. Erken seçimle alakalı. Daha sonra işte bu ara seçime döndü son günlerde. Ama yine hala erken seçim meselesi gündemde. Peki iktidar seçim için ne planlıyor? Muhalefetin erken seçim çağrılarına kapılar kapalı ama kulislerde çok farklı bir takvim işlediği söyleniyor iddialara göre. AK Parti kurmaylarından sızan bilgilere göre hedef iktidarın 25. yılına, yani çeyrek asıra denk gelen Kasım 2027. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığını garantiye almak için meclisin seçimleri öne çekme kararını kullanması planlanıyor denildi. Ancak bunun için mecliste kritik bir sayıya ihtiyaç var. Bu da gözleri yeniden 56 sandalyeli DEM Parti'ye çevirdi. Kısacası arkadaşlar 14 Ağustos 2026'daki kuruluş yıl dönümü kutlamaları aslında 2027'deki o büyük çeyrek asır seçim kampanyasının startı olacak ifadeleri kullanılıyor. Gelen kulis bilgilerine göre artık ne kadar doğru bu iddia, ne kadar yanlış onu bilemeyiz ama tabii ki böyle bir durumda anayasal çerçeve altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde, eğer seçimler zamanında yapılırsa, önünde bir engel var. Bir engel teşkil ediyor. Ama işte anayasa tartışmaları da biliyorsunuz ki gündeme zaman zaman geliyordu. Artık iktidar elini ne kadar çabuk tutar ya da yeni dönemde 2026 takvim yılı artık bitmek üzere, neredeyse yarısına gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla ikinci dönemde, 2026'nın ikinci döneminde bu anayasa meselesi daha fazla gündeme gelir gibi düşünüyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'den de Türkiye'ye tepkiler var ve uyarılar var arkadaşlar. Uluslararası bir raporla bu videonun sonunda sizlere veda edeceğiz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Türkiye'deki hukuk savunucularına ve avukatlara yönelik yargısal taciz iddiaları ile ilgili çok sert bir bildiri paylaştı. Bildiride özellikle Hatice Onarı'nın %79 engelli raporuna rağmen mahpuslara yatırdığı cüzi miktardaki insani yardımın terörizmin finansmanı sayılması eleştirildi. Birleşmiş Milletler raportörleri Türkiye'deki terörle mücadele kanunun muğlak dilinin hak savunucularını susturmak için kullandığını iddia ederek hükümete şu soruyu sordu: avukatların adliye içinde darp edilmesi ve yargısal tacizle karşı karşıya kalması ile ilgili
için ne yapacaksınız? Birleşmiş Milletler bu soruların yanıtını 60 gün içinde bekliyor denildi haberde. Ve her zaman olduğu gibi de bunun yanıtı gelirse İlk Bakış TV'den duyacaksınızdır arkadaşlar. Evet, günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanız çok önemli. En azından bu videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için ve bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretleyin abone olduktan sonra. Henüz bu videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.